Hepinize selamlar, sevgiler dostlarım. Bugün yine bir prolog çalışmasıyla karşınızdayım. Bu biraz aciliyeti olan bir çalışma oldu benim için. Geçen gün biliyorsunuz aracı yağmurda çıkarmıştım. Acil bir durum vardı. Bizim ufaklık rahatsızlanınca bir hastaneye gitme durumunda kalmıştık. Derken tavandan birkaç damla su geldiğini hissettim. Bunun tek bir açıklaması olabilir. Sunroof kanalları tıkalıdır muhtemelen. Ya da kanallardan bir tanesinde ufak çaplı bir tıkanıklık oluşmuştur. Arabayı boyattığımda ustam sunroof kanallarının temizlediğini söylemişti ama herhalde o tip olmadı ya da yapılmadı bu işlem. Ya da gereği gibi yapılmadı. Şimdi bunu nasıl yapacağınızı, ön sunroof kanallarını temizlemeyi size göstereceğim. Sunroof'u da açtım gördüğünüz gibi. Şimdi detaylı şekilde size neler olup bittiğini göstereyim. Evet arkadaşlar, işte Prelude G4 sunroof'umuz. Oldukça temiz, herhangi bir sıkıntımız yok ama bakın şimdi. Şurada, şu noktada bakın bir su birikintisi var. Görüyor musunuz? Bayağı bir burası hafif su birikmiş. Bunun halbuki bu alttaki kanaldan aşağı inip gitmesi lazımdı. Şimdi bunun da buradan gitmesi için araçlarımızda köşelerde bir ön köşe, arka köşe, diğer arka köşe ve buradaki solon köşe olmak üzere 4 tane kanal var. Su kanalı, su tahliye kanalı. Bunlar bildiğimiz ufak çaplı borular. Bu borular plastik, yani şey gibi düşünün bunu. Bahçe hortumları gibi düşünün. Biraz daha genişi. Buradan bu su hortumları sunroof'tan bağlanıp takip edip ağız sütunundan aşağı inip buradan çamurluğun içinden geçerek şu şekilde aşağıya iniyor. İşte şu gördüğünüz küçük hortum tahliye hortumu. Muhtemelen bunun içi tıkandı. Şimdi bunu temizlemenin bir yolunu düşündüm ben. Teorik olarak bunu evde planladım. Şimdi pratiğe dökeceğim. Davlumbazı vesaire söküyoruz bunun için arkadaşlar. Zaten benimkinde sıkıntı vardı. Komple çıkardım. Yeni davlumbazlar gelecek buna çünkü. Şimdi bunu açmak için yapacağım yöntemi size göstereyim. İşte arkadaşlar kullanacağım parça. Kılavuz. Bildiğiniz tesisatçıların vesaire tıkalı boruları açmak için kullandıkları kılavuz. Bunu daha önce de aracımda bir çalışma sırasında door courtesy lights'ların, yani kapı eşiği ışıklarının yapımında kullanmıştım. Şimdi burada bunu içine sokarak borunun yukarıya doğru götürüp tıkanıklığı açmayı düşünüyorum. Bakalım, hep beraber izleyelim. Evet dostlarım, uygulamaya başlayalım. Evet, burada bir tıkanıklık hissediyoruz. İşte girdik. Bakalım. Yukarıya doğru ilerliyoruz. Evet, bu tavandan çıkacaktır. Bakalım. Hala ilerliyor. Yukarıdan da kontrolünü yapayım. Evet, yukarıya kadar çıktı. Şimdi bir geri çekelim bakalım. Gördüğünüz gibi bakın, çamurlar vesaireler takılı olarak geliyor bakın. Görüyor musunuz pislikleri? Bakın, elimden görürsünüz. Sunroof kanalının içindeki pislikler. Evet. Bir silip tekrar ikinci hamleyi yapalım. Zaten pisliklerle kanalın sağlıklı olması olanak dışı. Tekrar bir girelim arkadaşlar kanaldan. Evet, teoride düşündüğüm şey pratikte de işe yarıyor. Yukarıda çok fazla su olmadığından siz tabi foşurt diye bir su akışı göremiyorsunuz doğal olarak. Çünkü yukarıdaki biriken suyu ben zaten emdirmiştim bir bezle. Sadece bu kanalın tıkanıklığını şu anda gideriyoruz.
sonuna da geldik. Bir de yukarıdan tekrar kontrol edeyim. Evet, tekrar bir çıkaralım şimdi. Çıkardıkça silelim. Evet. Evet, kiri çamuru şöyle az çok görüyorsunuz. Gerçekten etkili bir çalışma. Tekrar bir üçüncü kez de yapalım. İyice kanalı açalım. Evet, sonuna kadar ilerliyoruz. Evet, ona geldik. Evet. Ne kadar ilerlersiniz o kadar iyi olur. Şimdi de tekrar geri çekelim. Evet, güzel. Yeni bir ıslak mendille tekrar silelim. Oluşan çamur gerçekten berbat. Gördüğünüz gibi sonuç. Evet, bir de yukarıdan bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, işte tıkalı sunroof kanalımızı açtım. Bakın. Görüyorsunuz yağmur damlaları, raindrops. Nasıl da biriken kanaldakiler akıp gidiyorlar. Evet, bu çalışma gerçekten faydalı. Şimdi buradan tabii ki söylenecek bazı şeyler oluyor. Bir laf söylerim size, biliyorsunuz. En iyi usta kendinizsiniz. Sizden iyi hiçbir usta olamaz. Bu kanalların temizlendiği bana söylenmişti. Ama maalesef görüyorsunuz kanallar temizlenmemiş. İçinde yılların çamuru. En iyisi kör kendi işini kendin gör diye bir atasözümüz var meşhur biz Türklerde. Kendi işinizi kendiniz görün. Evet. Biraz daha şu kanalın drenajını temizleyeyim. Daha sonra tekrar görüşelim dostlar. Evet. Şöyle bir size çıkan pislikten bir örnek de sunayım. Otlar, dallar, mallar, her türlü şey var. Gördüğünüz üzere. Evet sevgili dostlarım. Sol tarafı bitirdik. Şimdi bir yağmur kanalımız daha. Sağ ön. Şöyle gösterelim. Sunroof kanalımız. İşte sağ ön çamurluk davlumbazımızın içinde. Buna da aynı şekilde şunu tekrar drenaj yaparak tekrar kılavuzla açıp içindeki maddeleri dışarıya çıkartacağız. Temizleyeceğiz. Ve şimdi tekrar bir çalışmamıza girişelim bakalım. Evet dostlarım, yine kılavuzumuzu şu yağmur kanalımızdan geçiriyoruz.
Evet, yukarıya kadar buradan ilerliyoruz şu anda. Görüyorsunuz çamur, kir yine alt safhada. Evet, şimdi burası açık ama tekrardan bir kontrol edelim çünkü içinde gene kir ve pislik var. Bir de yukarıdan bir bakalım. Evet dostlar. Sağ yağmur kanalımızın da temizliğini yaptık. Şöyle buradan da bir miktar su ve çamur tahliye oldu. Şu şekilde gördüğünüz üzere temizlik aşamamız gerçekleşti. Şu anda bu işlemde gerçekleştiğine göre artık gönül rahatlığıyla yağmurlu havalarda da püröldüğümüzü kullanabiliriz. Şöyle gördüğünüz üzere herhangi bir su birikintisi veya şey yok. Tamamen kuru. Tamamen yağmurda kullanmaya uygun bir halde püröldüğümüz. Şimdi genel bir ufak çaplı bir temizlik ve toz alma yapıp aracımızı kapatacağız. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.